Hayatınız boyunca birçok şeyi paylaştınız. Sevdiklerinize, dostlarınıza, bazen hiç tanımadığınız insanlara bile. Ama bu videonun sonunda şunu fark edeceksiniz. Bazı sessizlikler sizi korur ve bazı kelimeler söylenmediğinde daha da güç verir. Çünkü 60 yaşından sonra artık bazı cümleleri kendinize saklamayı öğrenirsiniz. Şimdi sizinle 7 önemli kararı paylaşacağız. Sessiz ama derin, onurlu ama sade ve her biri sizi içten içe güçlendirecek. Hazırsanız başlayalım. Hayat 60 yaşından sonra başka türlü akmaya başlar. Daha sessiz, daha derinden ve belki de en önemlisi daha seçici olmuşsunuzdur. Gençken anlatmak istersin, içindekini dökmek, onay görmek, anlaşılmak ve belki takdir görmek. Ama yaş aldıkça fark edersin ki bazı şeyleri söylememek, anlatmaktan çok daha değerlidir. Çünkü her gerçek paylaşılmaya uygun değildir. Her kelime seni özgürleştirmez. Aksine seni belki de görünmeyen prangalar bağlar. Bazen bir cümle seni yorar, bir açıklama seni tüketir. Ve en güçlü duruş sessizliktir. 1. Geçmişteki büyük pişmanlıklar. Herkesin geçmişinde keşke dediği anlar vardır. Yapılmamış bir seyahat, kaçırılmış büyük bir fırsat, yanlış bir karar ya da geç kalmış bir itiraf ve yaş aldıkça bu anılar daha çok konuşulmak istenir. Ben de bir zamanlar diye başlayan cümleler ama fark etmeden geçmişi bugüne taşırsınız. Üstelik bu anlatımlar çoğu zaman sizi hafifletmez. Tam tersi, o anları yeniden yaşatır. Karşınızdakiler sizi anlamaz, ya yargılar ya da konuyu değiştirir ve siz kendinizi daha da yalnız hissedersiniz. Oysa bazı pişmanlıklar konuşularak değil, kabullenilerek, ders çıkarılarak şifa bulur. Yazıya dökülebilir, dua edilebilir. Ama pişmanlıklarınızı illa biriyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Sessizce kabul ettiğiniz geçmiş artık sizi tanımlar ama tanımlamaz. Ve bu sessizlikte bir tür zarafet vardır. 2. Sahip olduğunuz para ya da mal varlığı. 60 yaşından sonra insanlar daha şeffaf olma eğilimindedir. Artık neyi saklayacağım ki? Der içten içe. Bazen de söylemem bana ne kaybettirir ki diye düşünür. Ama şunu da bilmelisiniz. Herkes duymalı diye bir şey yoktur. Özellikle maddi durumunuzu, emeklilik planlarınızı, şimdiye kadar yapmış olduğunuz birikimlerinizi herkese anlatmak sizi daha güçlü yapmaz. Tam tersi, sizi daha savunmasız hale getirebilir. Çünkü insanlar sizin kim olduğunuzla değil, nelere sahip olduğunuzla ilgilenir hale gelir ve bir anda kendinizi beklentilerle kuşatılmış, kıskançlıkla gözlemlenen biri olarak bulursunuz. Unutmayın, zenginlik sadece banka hesabında değil, gönlünüzdeki huzurdadır ve bazı bilgiler yalnızca gerçekten güvenilen kişilerle gerektiğinde paylaşılmalıdır. 3. Aile ilişkilerinizdeki kırgınlıklar. Herkesin ailesinde çatlaklar vardır. Görünmez duvarlar, sessiz küskünlükler, yıllar süren yanlış anlamalar. Ama bunları çevrenizle sürekli paylaşmak ne sizi rahatlatır ne de bu konuya bir çözüm getirir. Abim bana bunu yaptı. Çocuğum yıllardır beni aramıyor. Gelinim beni hiç anlamadı. Annem yıllar önce bana şunları söyledi. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir aslında. Ama bu cümleleri tekrar dile getirmek sizi sadece o acının içine hapseder. O hoşnut olmadığınız anları tekrar yaşamanıza sebep olur. Ve unutmayın, dinleyen her kulak şefkatli değildir. Bazıları sadece dedikodu için dinler. Bazıları yaşadığınız o kırgınlıkları size karşı da kullanabilir. Bazıları da yüzünüze güler ama arkanızdan yargılar, kendiyle kıyaslar. Şu konuyu lütfen düşünün. Bazı kırgınlıklar içsel sessizlikle onarılır. Üzerine konuşmadan, belki de unutarak ya da unutmaya çalışarak içinizdeki yaraları sarabilirsiniz.
Konuşulmayan ama üzerine düşünülen acılar zamanla bilgelik haline gelir. Kendi kendinize bile olsa şunu söyleyin: yaşandı, kırıldım ama artık devam ediyorum. İşte bu cümle anlatmaktan daha güçlüdür. Eğer buraya kadar izlediysen ve bu sözler sana tanıdık geldiyse bir dur ve derin bir nefes al. Sonra yorumlara sadece şu iki kelimeyi yaz: ben hazırım. Hazırım sessiz gücümü sahiplenmeye. Hazırım kendime dönmeye. Ve lütfen bu videoyu beğen, kanalımıza abone ol. Çünkü biz burada sessizliğin içindeki gücü konuşuyoruz. Senin gibi kendiyle barışık olmak isteyenlerle birlikte. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 4. Gerçek duygularınızı herkese açıklamaya gerek yoktur. 60 yaşından sonra duygular daha netleşir. Kimseye kızmamak ya da kırmamak için değil, artık kırılmak istemediğiniz için susarsınız. İçten içe hala şöyle düşünürsünüz: İçimi dökersem belki anlaşılırım. Gerçek hislerimi anlatırsam belki saygı görürüm. Oysa gerçek şudur: herkes duymaya hazır değildir. Üzüntünüzü hafife alırlar. Endişelerinizi "sen de çok abartıyorsun" der geçerler. Üzerinde bile durmazlar. Hatta dinlemek bile istemezler. Onlara karşı olan sevginizi bile görmezden gelebilirler. Hatta karşılık vermezler. Gerçek duygular her yüreğe emanet edilmez. Bazı hisler vardır ki sadece size aittir. Ve bu bir eksiklik değil, aksine bir güçtür. 5. Hayat felsefenizi herkese açıklamak zorunda değilsiniz. Yaş aldıkça, yaşanmışlıklar biriktikçe hayata bakışınız değişir. Eskiden öfkelendiğiniz şeylere şimdi gülümsersiniz. Eskiden peşinden koştuğunuz şeylerin artık bir anlamı yoktur. Ama bu bilgelik herkesin anlayabileceği bir şey değildir. Her görüşünüzü paylaşmak zorunda değilsiniz. Her inancınızı savunmak zorunda da değilsiniz. Zira fikirler tartışılır. Ama deneyim ancak yaşanarak anlaşılır. Sizin için doğru olan bir düşünce, başkası için tehdit olabilir. Ve siz sadece anlatmak, paylaşmak isterken kendinizi bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Oysa bazı düşünceler sessizce yaşanır. Kendinize şöyle demeyi öğrenin: ben biliyorum ve bu bana yeter. 6. Geçmişte yaşadığınız başarıları sürekli anlatmayın. Bir zamanlar yöneticiydiniz ya da harika bir iş kurmuştunuz. Onlarca kişiyle beraber çalışıyordunuz. Yüzlerce kişiye eğitim verdiniz. Onlarca ödül aldınız. Birçok başarıya imza attınız. O günler elbette çok kıymetli. Ama şunu hatırlayın: geçmişiniz ne kadar parlak olursa olsun, bugün sizi dinleyenler şimdi kendi dertleriyle meşguldür. Sürekli başarı hikayeleri anlatmak bir yerden sonra sizi uzaklaştırır. İnsanlar bunu kıskançlıkla, ilgisizlikle ya da geçmişinde kalmış biri olarak algılayabilir. Geçmişiniz değerlidir. Ama o sizin sessiz hatıranızdır. Bazen sadece bir bakış yeter ve o bakışta 10 yıllık bir tecrübe gizlidir. Hiçbir şey söylemeden de bilgelik aktarılır. 7. Hayattan ne beklediğinizi herkese açıklamayın. Bu yaşta insanlar size şunu sorabilir: daha ne istiyorsun ki? Hala bir şeyler mi bekliyorsun? Çünkü onlara göre yeni bir aşkın hayalini kurmak gereksizdir. Başka bir şehirde hayat kurmak deliliktir. Gitar çalmayı öğrenmek, resim yapmaya başlamak ya da bir gün kalkıp uzun bir tren yolculuğuna çıkmak yaşına yakışmazdır. Ama sadece siz bilirsiniz. Hayat umutla yürüyen bir yolculuktur ve umut hiçbir yaşta emekli olmaz. Yeni bir şehirde yaşamak istiyor olabilirsiniz. Yalnız yaşamak istiyor olabilirsiniz. Bir çiçekçi açmak, yeniden aşık olmak, her gün başka bir şiir okumak istiyor olabilirsiniz. Ve bu arzular başkalarına küçük, size devasa gelir. Bu yüzden her hayalinizi herkese anlatmayın. Anlamazlar, küçümserler, alay ederler. Ama siz
Size neyin iyi geleceğini herkesten daha iyi bilirsiniz. Bazı şeyler dile dökülmeden büyür ve hayatın sürprizleri çoğu zaman sessizlikten doğar. 60 yaşından sonra bazı şeyleri anlatmamak, onları yok saymak değildir. Tam tersi, onurlandırmaktır. Çünkü kelimeler bazen hafifletmez. Aksine ağırlaştırır. Sustuğunuzda güçlü görünmezsiniz. Gerçekten güçlenirsiniz. Bugün konuştuklarımız belki de yıllardır içinde taşıdıklarındı. Ve artık bu sessizlik seni yoran bir yük değil, seni taşıyan bir bilgelik. O yüzden şimdi yorumlara şunu yaz. Bazı sessizlikler beni koruyor. Belki bu video bir arkadaşına da iyi gelir. Paylaşmak istersen bu sözler birine umut olabilir. Sonsuz teşekkürler. Bugün burada olduğun için, sessizlikte bile büyümeye devam ettiğin için bir sonraki videoda görüşmek üzere.